George Bernard Shaw'un oyunlarında perde kapandığında asıl diyalog başlar. Ama bu diyalog sahnede değil doğrudan bizim zihnimizin içinde gerçekleşir. Shaw sadece bir oyun yazarı değildi. O eski alışkanlıklarla yeni buluşların amansızca çarpıştığı bir çağın en kışkırtıcı düşünürlerinden biriydi. Şimdi gelin onun düşünce dünyamıza yaptığı o sarsıcı meydan okumaya kulak verelim. Şu meşhur lafı bilirsiniz değil mi? Temiz suyu bulmadan kirli suyu dökme. Çok mantıklı. Ama Shaw bu cümlenin hep unuttuğumuz hayati bir devamı olduğunu hatırlatır. Temiz suyu bulduğun an o kirli suyu dökmek zorundasın. Yapmazsan ne olur? Elinde ne temiz ne de kirli, sadece içilmez, bulanık bir bulamaç kalır. Ve işte Shaw'un modern zihne vurduğu o meşhur tokat tam da bu noktada devreye giriyor. Diyor ki zihinlerimiz içine asla tam boşaltmadığımız bir kovaya benziyor. Sürekli eski, tortulu, çamurlu fikirlerin üzerine yepyeni pırıl pırıl olanları döküyoruz. Sonuç, tabii ki sürekli bulanık, asla berraklaşamayan bir düşünce karmaşası. Hatta Shaw bu benzetmeyi bir adım ileri taşıyor ve zihnimizi iflas etmiş bir mağazaya benzetiyor. Bir an için hayal edin. En parlak, en yeni fikirler, en değerli bilimsel keşifler hepsi tozlu, küf kokan, artık işe yaramaz bir antika yığının üzerine öylece fırlatılmış. Tam bir zihinsel enkaz yani. Peki bu kaos dediğimiz şey tam olarak neye benziyor? İşte size bir örnek. Bir yanda evreni matematiksel formüllerle açıklayan Sir Isaac Newton duyuyor, diğer yanda ise inancın temellerini atan Musa. İşte bu iki farklı dünyayı, birbiriyle taban tabana zıt bu iki figürü aynı zihinsel rafta yan yana tutmaya çalışmak, işte o bulanık suyu yaratan şey tam da bu. Peki, bu entelektüel karmaşanın en bariz, en çarpıcı örneğini nerede bulabiliriz dersiniz? Shaw, ironik bir şekilde parmağını en kutsal kabul ettiğimiz metinlere doğrultuyor. Ona göre kutsal kitap tek ve değişmez bir ilhamın ürünü falan değil, tam tersine bizzat Tanrı fikrinin zaman içindeki evriminin canlı bir kaydı. Yani Shaw'un gözünden baktığımızda kutsal kitap böyle gökten inmiş, donuk, değişmez bir metin olmaktan çıkıyor. Onun yerine neye dönüşüyor biliyor musunuz? İnsanlığın o bitmeyen anlam arayışının, denemelerinin, yanılmalarının, entelektüel gelişiminin nefes kesen bir günlüğüne. Bu bakış açısı onun bütün argümanının da kilit taşı aslında. Gelin bu zihinsel yolculuğun duraklarına şöyle bir bakalım. Her şey doğa olaylarıyla konuşan, korkutucu, ilkel bir gulyabani fikriyle başlıyor. Sonra sahneye kurban edilen hayvanların kokusundan hoşlanan Nuh'un tanrısı çıkıyor. Ardından kendisiyle tartışılabilen ama zora düşünce hemen bel altı vuran Eyüp'ün tanrısına ulaşıyoruz. Ve en sonunda Mika'nın sesinde ruhani bir zirveye, bambaşka bir anlayışa varıyoruz. İşte bu. Bu, ilkel korkuya karşı ruhsal olgunluğun kazandığı net bir zaferdir. O uzun ve çalkantılı entelektüel yolculuğun damıtılarak ulaştığı en saf, en temiz su, işte bu birkaç kelimede saklı. Şimdi akla hemen şu soru geliyor değil mi? Madem düşünce bu zirveye ulaştı, o en temiz suyu bulduk, o zaman yol üstündeki o eski, ilkel, çamurlu basamaklara ne gerek var? Merak etmeyin, Shaw bu soruyu soracağımızı çok iyi biliyordu. Shaw bu soruyu bizim ağzımızdan alıp en provokatif, en kışkırtıcı haliyle masanın tam ortasına koyuyor. Bu aslında bir tuzak soru, çünkü vereceği o zekice ve katmanlı cevap için mükemmel bir zemin hazırlıyor. Shaw'un önerdiği şey basit ama bir o kadar da radikal. Metni yok etmek değil, ayıklamak. Körü körüne reddetmek yerine akıl süzgecinden geçirmek. Yani asıl mesele kutsal saydığımız metinleri bile eleştirel bir gözle okuma cesaretini gösterebilmek. Ve böylece kutsal kitap örneği üzerinden çıktığımız bu uzun yolculuk, dönüp dolaşıp yine başlangıç noktasına, yani Shaw'un modern bireye doğrudan bize yönelik o nihai meydan okumasına geri getiriyor. Ne kadar ironik değil mi? Kutsal metinlerin kendi içinde başardığı o zihinsel arınmayı ve evrimi biz modern insanlar kendi zihinlerimizde bir türlü başaramıyoruz. En berrak, en temiz suyu buluyoruz ama o eski, kirli suyu dökmeye bir türlü elimiz gitmiyor. İşte Shaw'un asıl derdi bizim bu zihinsel tembelliğimizde. Shaw bu soruyu 100 yıldan daha uzun bir zaman önce sordu ama sanki bugün yankısı çok daha güçlü. Peki sizin zihninizde, sizin o kişisel kovanızda, dökülme vakti çoktan gelip de geçmiş olan o kirli su hangisi?